Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Eski bir videomuzu yeniledik ve tekrardan sizlerin beğenisine sunduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belki de en az bilinen yönlerinden bir tanesi antik gizemlere, okültizme ve ezoteriğe olan merakıdır. Atatürk'ün en büyük hayallerinden birisi Türklerin kökenini ortaya çıkartmaktı. Gazi'nin emriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Türklük akımları üzerine yapılan araştırmalar derlendi. Birçok bilim adamı ve araştırmacı bu alanda yeni çalışmalara başladı. Yabancı bilim adamları davet edildi. 1930 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çalışmalar sonucu çok zengin kaynaklara ve bilgilere ulaşıldı. Ancak Türklerin nereden geldiği sorusu yanıt bulamadı. Konu yavaş yavaş gündemden düşerken eldeki kaynaklar ışığında Atatürk bizzat kısa tezler hazırlıyor ve bunları yemeğe davet ettiği akademisyenlerle uzun uzadıya tartışıyordu. 1932 yılında emekli general Tahsin Bey Atatürk'ü ziyaret etti. Tahsin Bey, Maya dili ile Türk dili arasındaki benzerlikleri anlatmaya başladı ve bir Mu kıtası araştırmacısı olarak tanınan İngiliz albay James Churchward'ın kendisine bahsettiği Hindistan'da bulduğu tabletleri anlattı. Atatürk'ün gözleri parladı. Churchward ertesi gün apar topar Ankara'ya davet edildi. 2 hafta sonra Churchward Ankara'ya gelerek Çankaya'da Atatürk ve Tahsin Bey ile akşam yemeği yedi. Yemekte tabletleri nasıl bulduğunu, bu tabletleri çözmek için 50 yılını harcadığını ve bu konuda 5 tane kitap yazdığını, ayrıca arkadaşı Amerikalı arkeolog William Novan'ın da tabletler bulduğunu ve Maya dilinin bu tabletlere dayandığını, tabletlerde ise M.Ö. 200 bin ile 70 bin yılları arasında Pasifik'te yer alan Avustralya'dan biraz daha büyük Mu isimli bir kıtadan bahsedildiğini, kıtada yaşayanların yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra sel ya da tufan sonucu kıtanın battığının düşünüldüğünü uzun uzadıya anlattı. Bunun üzerine Atatürk, Churchward'ın kendisine hediye ettiği 5 kitabı 60 kişilik bir heyet kurdurarak tercüme edilmesi emrini verdi. Bundan sonrasını Salih Bozok hatıralarında şöyle anlatıyor. Gazi, kitapların tercümesi yapılırken çok heyecanlıydı. Gün aşırı, tercümeler bitmedi mi çocuk? Heyet neden bu kadar yavaş çalışıyor diye hayıflanıyordu. Nihayet sonunda tercümeler bitti. Kitaplar basılmadı. Daktilo edilerek Atatürk'e sunuldu. Gazi metinleri tekrar büyük bir dikkatle okudu. Yaratılışı anlatan bölümle özellikle ilgilenmişti. Mu kıtasının insanlığın ana vatanı olduğunu, nüfusun 64 milyona çıktığını yazan kısmın altını çizmişti. Mu'da geçen Tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağının üzerinde durmuştu. Tercümelerde Maya dili de dahil tüm lisanların Mu dilinden türediği belirtiliyordu. Kıtanın batışını anlatan bölümde halkın "Ya Mu bizi kurtar" diye bağırdığına dikkat çekerek Mu'nun aynı zamanda bir ilah adı olduğu sonucuna vardı. Mu dili kökenli özel isim ve sıfatları Öztürkçe ile karşılaştırarak notlar alıyordu. Mu sembollerini Latin harfleriyle karşılaştırıyordu. Salih Bozok'un konuyla alakalı aktardıkları bu kadarla kalsa da kısa bir süre sonra Atatürk, Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atamış, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe kayıtlarından da anlaşıldığı üzere kendisine yüklü bir araştırma bütçesi tahsis etmiştir. Tahsin Bey'in esas görevi Maya dilinin Türkçe ile olan benzerliğini ve Maya tabletlerini araştırmaktı. Tahsin Bey'in Meksika'ya varışından bir süre sonra Etnografya Müzesi'nden bazı uzmanları yanına görevli olarak gönderdiler. Ekip çalışmalarına başladı. Araştırmaların sonucunu Tahsin Bey 3 ciltlik bir kitap haline getirerek belge ve fotoğraflarla Atatürk'e sundu. Kitaplarda Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandıkları eşyaların Türklerin kullandıkları eşyalara ne kadar çok benzediği, hatta davul ve kalkanlarında kullandıkları ay yıldızın Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan hiçbir farkı olmadığı açıkça kanıtlanıyordu. Ayrıca yüksek meblağlar karşılığında William Novan'ın elinde bulunan tabletlerden bir tanesi satın alınarak Atatürk'e gönderildi. Bu tablet günümüzde hala Atatürk'ün saklı mektuplarıyla birlikte muhafaza edilmektedir. Atatürk'e kitaplar halinde getirilip sunulan araştırma sonucu ise 70'lere kadar Türk Dil Kurumu'nda bulunuyordu. Şu anda Anıtkabir Kütüphanesi'nde 2 cilt olarak 1301 ve 1302 numarası ile halen ziyarete açıktır. 3. cilt ise kaybolmuştur. Ayrıca Churchward kitaplarından yapılan çevirilerde 4 cilt olarak aynı yerde saklanmaktadır.
Yine Tahsin Bey'in Meksika'da çekip Atatürk'e yolladığı 700'ü aşkın fotoğrafta Anıtkabir fotoğraf arşivinde yer almaktadır. Fotoğraflarda tapınakların, sunakların antik Türk kültüründekilere ne kadar benzediği açıkça görülmektedir. Ayrıca Atatürk'ün özellikle ilgilendiği bazı fotoğraflarda tapınaklarda ayinleri yöneten kişilerin kürsülerinde istisnasız şekilde Türklerin ilk sembolü ve dünyada sadece Türk mitolojisinde görülen Bozkurt figürünün birebir aynısının kullanılması olmuştur. Sonuç olarak Atatürk, akademik ve bilimsel delillerle desteklenen bir Türk tarih tezi sunmuş, ancak bunu kitaplaştırmaya ömrü vefa etmemiştir. Teze göre şu sorulara net cevaplar veriliyordu. Türkler Orta Asya'dan gelmiştir. Ancak Orta Asya'ya nereden ve ne zaman gelmişlerdi? Türklerin Amerika kıtasının yerlileri olan İnka, Maya ve Azteklerle olan tartışmasız benzerlikleri nasıl açıklanabilirdi? Dünya tarihi nerede başlamıştı? Orhun yazıtlarıyla Maya tabletleri nasıl paralel olabilmektedir? Bu arada bir dipnot olarak belirtelim, Tahsin Bey'in soyadı Maya Tepek'tir. Bunun sebebi ise Maya dilinde tepe sözcüğünün karşılığının tepek olmasından ileri gelir. Tahsin Bey 1932 ile 1938 yılları arasında Türk Tarih Kurumu'na araştırmaları sonucu tuttuğu yüzlerce notu 14 ayrı rapor halinde yollamıştır. Raporların bazı kayıp parçaları zaman zaman sahaflarda, zaman zaman da bazı kişilerden parça parça ortaya çıkmaktadır. Tahsin Bey'in torunu Osman Maya Tepek bir canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekicidir. Tahsin Maya Tepek'in torunu Ahmet Osman Maya Tepek var. Tahsin Maya Tepek'in torunu olması çok önemli. Hem araştırmalarına devam ettiğini biliyoruz, hem de bu konuda bilgiler almak için kendisine bağlanıyoruz. Osman Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum efendim. Nasılsınız efendim? Selamlar, iyi günler. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür, sağ olun. Evet. Efendim, biraz bize bahseder misiniz bu konularla ilgili? Tabii siz aynı zamanda tarihe de şahitlik yaptığınız için. Vallahi tabii ben dedemi çok genç bir yaşta, yani Tahsin Bey'i çok genç bir yaşta kaybettim ama elbette ki babam vasıtasıyla ve Tahsin Bey'in torunu olmak sıfatıyla epey onun araştırmaları hakkında alakadar oldum. Tahsin Bey 1932 senesinde malumunuz Maslak güzel tayin oldu Meksika'ya. Evet. Ve 38 senesine kadar kaldı. Çünkü bu araştırmaları bitirmek isteğiyle, hatta Atatürk'ün yakın bir dostu olduğu için biraz Atatürk artık gel seni başka bir yere tayin edelim demiş. O da hayır demiş, bu araştırmayı bitireyim. Ondan sonra bunu konuşuruz ve düşünürüz diye. Çok enteresan şeyler buluyor yani Maya ve Türk kültürü ve dilleri arasında. Mesela birçok sözcüğün aşağı yukarı aynı olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Ondan sonra Mayalarda mesela ay yıldızı davullar var. Yani çaldıkları davullar askerlerin falan ay yıldızlı. Kilim desenleri çok birbirine benziyor. Tüy takma alışkanlığı. Yani çok enteresan, çok birbirine benzeyen unsurlar buluyor. Hatta bunu bir cilt, bir defter haline getirip Atatürk'e gönderiyor. 3 cilt. Bunlar ikisi hatırladığım kadarıyla 1970'lerin ortasına kadar falan Türkiye Din Kurumu'nda kütüphanesinde bulunuyordu. Saklanıyordu. Daha sonra Anıtkabir kütüphanesine. Evet. Ondan sonra 3. defter de bildiğim kadar kayıptır. Onu hiç bulamadılar. Bu defterler tabii biraz yani belki de ne bileyim açıklanması sakıncalı bile bulunabilir. Çünkü dini tören, ibadet, dini törenler, evet. Benzerliklerden bahsediyordu efendim. Bahsettiği için bazı kesimlerin tepkisini çekebilir diye de belki ortaya çıkmıyor olabilir. Bu tabii benim şahsi düşüncem.
Hatta 14. raporu Tahsin Mayatepek'in direkt olarak İslam dini ve güreş kültürü arasındaki benzerlikleri ortaya çıkaran bir rapor. Bunu da zamanında bildiğim kadarı bir kısmını Turan Dursun bir dergide yayınlamıştı. Evet, doğrudur. Saçak dergisi. Saçak dergisi de, tamam. Evet. Efendim, çok özel bir şeyler söyledi mi torununa veyahut da babanıza Tahsin Mayatepek? Yani çok özel... Hani yayınlanmamış olabilir bazı sebeplerden dolayı ama hani sizin şu anki yorumlarınız da bunda çok önemli Osman Bey. Yani özelden ne kastediyorsunuz? Özelden hani yayınlanmamış, bizim bilmediğimiz, sizde olan bilgiler, belgeler var mıdır şu anda? Zannetmiyorum. Yani bendeki belgeler mahdut. Tabii yani bir takım belgeler var ama yani söyleyebileceğim, yani resmen hayatının son dönemini Tahsin Bey tamamen bu işe adadı. O kadar çok ilgi ve alaka duyuyordu ki yani Mayatepek isminin bile tabii biliyorsunuz tamamen oradan gelme. Yani Maya ve Tepe. Evet. Tepek yani dolayısıyla yani ve mesela dediğim gibi yani beni burada uzat, Bastat güzel olarak kalayım, Atatürk'ten istemesi filan, bunlar hepsi tabii tamamen kendisinin bu işe olan ilgi ve alakasının neticesidir yani. Evet. Sonuç olarak şunu söyleyebilir miyiz anladığımız kadarıyla? Tahsin Mayatepek'in bütün araştırmalarında Mu adasıyla ilgili, Mu kıtasıyla ilgili bir göçün olduğunu belirliyor kendisi. Doğru mu efendim? O kesin. Evet, yani bu şöyle, göç sonrası tüm dünyaya oradan uygarlığın geçtiğini söylüyor. Ve hatta Batılılar daha çok, biz Mu'ya daha çok ilgiliyizdir. Batılılar Atlantis kökenlidir. Atlantis'in de daha sonradan Mu'dan daha sonra bir uygarlık olduğunu söylüyor kendisi. Doğru değil mi efendim? Doğru. Yani şöyle, bu zaten Türk Tarih Kurumu biliyorsunuz bir tezi 1930'lu senelerde ortaya çıkarmıştı. O da Türk uygarlığının tarihin en eski köklerinden biri olduğu, bir de bu uygarlığın kökenin de Orta Asya olduğu. Şimdi oradan yola çıkınca Tahsin Bey'in de yapmak istediği güzel de Orta Asya uygarlığının kökü nedir? Evet. O da Mu kıtası ve dediğiniz gibi en eski medeniyet ve şeyden falan çok evvel Atlantis vesaire. Evet, 15 ile 18 bin yıl önceden bahsediyoruz. Evet. Evet, yani aşağı yukarı yani 70 bin yıl önce. Evet. Batış. Evet, batış tarihinden batan bir ada. Ada dediğim kocaman bir ada. Hatta nüfus 65-70 milyona yakın bir nüfus var yani. Osman Bey'e sormak istediğim bir şey var mı? Osman Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Ben de okumuştur kitaplarımı, mutlaka ya da görmüş, incelemiştir. Tahsin Bey'in raporlarından hareketle ben de bu konuları araştırmaya başlamıştım. Evet. Detaylara kadar da inmeye çalışıyorum. Belge bulgu ne varsa bulmaya çalışıyorum. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani bilmiyorum ne kadar faydalı olur. Tabii Tahsin Bey'in torunu olmak muhakkak bu konuda bir uzman olmak demek değil ama tabii. Elimden geldiği kadar tabii ki yardımcı olmaya her zaman amadeyim. Çok teşekkür ederiz. Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. İyi günler diliyoruz efendim. Ne yazık ki elde olan raporların sadece küçük bir kısmı ancak 2006 yılında kitap haline getirilebilmiştir. Aslında Anıtkabir arşivleri acilen açılmalı ve uzman bir ekip Atatürk'ün yarım bırakmak zorunda kaldığı bu hayalini gerçekleştirmelidir. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videonun altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.